İnebolu'ya gidiyorum Cide'den. Cide'den İnebolu'ya her gün saat 2'de araç var. Hatta numarasını da paylaşayım size. Bazen bu numaraları bulmak sorun oluyor. Eğer Cide'den İnebolu'ya gidecekseniz veya İnebolu'dan Cide'ye gelecekseniz 0537 467 71 71 kaptanın numarası, bu numarayla iletişime geçmeniz gerekiyor. Biz şimdi İnebolu'ya doğru yola çıktık. İnebolu'da görüşmek üzere. Şimdi İnebolu'ya geldim. 2.30'da bindik. Saat 5-5.30 gibi geldik. Yani Cide'den. Yüzerek gelseydik yine herhalde aynı saatte gelirdik. Araç çok durdu. Çok kötü bir yoldu, bilginiz olsun. Şimdi akşam Kastamonu'ya dönmem lazım. Burada 3 saatim falan var. Ama çok açtım. Hemen bir yemek yemek istedim. Bir enerji depolayalım dedim. Sordum, soruşturdum. Özdemir Lokantası. Şöyle göstereyim. Özdemir Lokantası diye bir yere geldim. Şu getirdikleri aşçı tabağı. Bunun fiyatı 200 lira. Cacık var 50 lira. 50 lira. Bunu mutlaka içmen lazım dedi. Bir de pilav, bu da 50 lira. Yalnız şöyle söyleyeyim, burada İnebolu'nun güveci meşhur ama sabah başlayıp 11-12 gibi bitiyormuş, bilginiz olsun. Eğer İnebolu güveci yemek istiyorsanız geç kalmamanız gerekiyor. Ben birkaç yere sordum, kalmamıştı. Olsaydı denemek istiyordum açıkçası. Biz şimdi bunları yiyelim. Ondan sonra İnebolu'yu gezmeye başlayalım. Dostlar, burada yemek yedim. Özdemir Lokantası. Mutlaka tavsiye ederim size. Hem yemekleri çok güzeldi, hem çok güzel bir esnaf ahlakları var. Buraya gelirseniz burada yemek yiyebilirsiniz. Güveç de yapıyorlarmış sabah. Evet. Şimdi burası İnegöl'de bulunan Tevfikiye Yeni Cami. Buranın bir hikayesi var. Onu hemen anlatacağım size. Şimdi 1900'lü yılların başında burada yaşayan Hristiyanlar burada bir kilise yaptırmak için buraya gelmişler. Burası yine Bolu'nun merkezi ama Müslüman halk temel atmalarına izin vermemişler. Şehrin ortasında bir kilisenin uygun olmayacağı kanaatine varmışlar. Onlara başka bir yer tahsis etmişler. Kıyı kesiminde, sahil kesiminde. Orada bir kilise yapılmaya başlanmış, sonra yıkılmış, sonra bir daha yapılmaya başlanmış. Sanırım Kurtuluş Savaşı sırasında bombardımandan dolayı yıkılmış orası. Burada Tevfikiye Yeni Cami'nin içi çok temiz, çok güzel kokuyor. Gerçekten buranın imamı kimse tebrik etmek lazım. Camiye iyi bakmış. Cami restore edilmiş. Son zamanlarda tarihini tam aklımda tutamadım, unuttum ama bir restorasyon görmüş bu cami. Yine Karadeniz'deki birçok cami gibi tavanı tahtadan ve tek kubbesi var. 4 tane sütunla ayakta kalıyor. Sütunların etrafında da yine çini işlemesi var. Yalnız cami tertemiz ya. Çok çok temiz kokuyor. Evet. Devam edelim. Şu kapısı muhtemeldir ki orijinal ola. Bu bina Tevfikiye Yeni Cami'nin tam karşısında bulunuyor. İnebolu'da geleneksel yerli mimarinin birçok örneğine rastlayabiliyorsunuz. Şimdi buranın çekme helvası meşhurmuş. Hemen şurada bir tane tarihi çekme helvacı vardı. Oraya bir gidelim. Çekme helvanın tadına bir bakalım. Evet, Özdemir Lokantası burası. Buraya uğrarsanız tavsiye ederim. Çok güzel yemek yapmıştı. İnebolu'nun merkezindeyiz şu anda. Cumhuriyet Caddesi sanırım burası. En ünlü caddesi burası. Sakin bir yer. Cide ile kıyasladığımda buraya biraz küçük kalıyor açıkçası. Hatta bayağı küçük kalıyor. Yani Cide'de sahil kesimiyle çarşı ayrı yerlerdeydi. Burada ikisi aynı yerde. Şimdi burada bir Macit var. Helvacı Macit. 1938'den bu yana kendileri yapıyorlarmış. Bu da eskilerden kalma bir fotoğraf. Bir bakalım, buranın çekme helvası meşhurmuş. Tadına bakalım. Helvası güzeldi. Kilosu da 220 liraymış, bilginiz olsun.
Biz şimdi buradan ilerleyelim. Bir tane daha cami gördüm arkada. O da 1900'lü ya da 1800'lü yılların sonunda yapılmıştı. Orayı da çekelim. Ondan sonra çarşı zaten bu kadar. Yani 3-4 sokağa döne döne dolaşıyorsunuz. Pek gidilecek bir yeri yok. Burayla ilgili ufak tefek infolar vereyim size. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya akın eden Türk Selçuklu beylerinden Emir Karatekin 1084-85 yıllarında bölgeyi Türk hakimiyeti altına almış. Şehrin adı Selçuklu Hanedanı döneminde şimdiki halini almış. Yani İnebolu ismini Selçuklu döneminde almış. Tabi burada Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Çobanoğlu Beyliği'nin ardından Candaroğlu Beyliği'nin egemenliğine girmiş burası. 1. Murat döneminde de devlet burası Osmanlı Devleti'ne katılmış. Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu çok önemli bir rol üstlenmiş. Rusya'dan gelen silahlar buradaki İnebolu limanında gizli bir şekilde depolanıp buradan Ankara'ya ve diğer yerlere gönderilmiş. Yani zaten milli mücadele dönemindeki aldığı bu önemli rolden dolayı bu ilçe Kurtuluş madalyası almış tek ilçemizdir. Şurada bir tane daha cami var. Şu evleri görüyor musunuz? Yani her çeşit ev var burada. Bunlar da muhtemelen 1950'lerde yapılmış. Biraz bakımsız kalmış gibi şehir. Evet, Hamidiye Camii. Hamidiye Camii 1800'lü yılların sonunda 1880 yılında inşa edilmiş. Hemen bunu da için çekelim. Ve İnebolu 2 defa büyük yangın geçirmiş. Bu yangınlarda şehir tamamen olmasa da büyük bir kısmı küle dönmüş. Burası Hamidiye Camii'nin içi. Burada da gördüğünüz gibi bir tahta tavan var. Evet, Hanımlar Mahfili de bayağı büyük. Şuradan görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı büyük bir hanımlar mahfili var. Biraz daha merkezi dolaşıp sahile geçelim. Dostlar şimdi şöyle bir bina var. Bunu sordum. 100 yıllık bir binaymış. Hatta 100 yıldan fazla olabilir dediler. Burası eskiden han olarak kullanılıyormuş. Ama şu anda harabe şeklinde sit alanı olduğu için dokundurmuyormuş da devlet. Maalesef bizde öyle şeyler var biliyorsunuz. Burası da halk pazarı. Köylerin ürünlerini getirip sattığı veya manifaturacıların satış yaptığı yer. Sanırım yerel halkın çoğu, özellikle köylüler burada alışveriş yapıyor. Burada yine eski binalar, eski yapılar bulunuyor. Çerçiciler, mutfak eşyaları vesaire vesaire. Burada tam köy halkına hitap eden bir çarşı. Ne isterseniz bulabiliyorsunuz. Kastamonu'nun bildiğiniz gibi sarımsağı çok meşhur. Burada da bol bol sarımsak var. Biliyorsunuz antibiyotiktir. Kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Buradaki eski yapı yıkılmış. Ufak tefek kalıntıları var. Afiyet olsun teyzem. Buradaki yapıların hepsi eski gördüğünüz gibi. Bunlar da ortalama 70-80 yıllık yapılar. Bu çarşı ne kadar uzun bilmiyorum ama hazır gelmişken. Şu evleri bir göstereyim. Abi çok fazla şöyle yapı var ya. Yani çok fazla bu şekilde yapı var ama bu evde oturan varmış. Bu evde oturan var. Şurada var mı bilmiyorum ama. Yaşar abi teşekkür ettim. Adapazarı'ndan geldim. Şimdi birkaç bilgi aldık dostlar. Tarihi evlerin yerini de öğrendik. Vaktimiz var. Yavaş yavaş gezeceğiz. Daha bir saatimiz var.
Bir saatte bitiririz inşallah. Bir de sahile gideriz. Sahilde de yarım saat takıldıktan sonra Kastamonu'na doğru yola çıkarız. Şimdi köylülerin ürünlerini getirip sattığı yer burasıymış. Zaten teyzelerim hemen kendini belli ediyor. Evet. Şu yeşilliklerin tamamı köyden geliyormuş. Şu kabaklar çok ilginç ya. Kolay gelsin teyze. Bu ne kabağı teyze? Sakız kabağı. Adı ne bunun? Ne? Sakız kabağı. Ben ilk defa gördüm desem. Kızartmaları falan yapılıyormuş. Ben almayacağım, sağ ol teyze. Kızartması falan yapılıyormuş onun. Köylerin satış yaptığı yer böyle. Çok büyük değil açıkçası. Evet, buradan çıkalım. Şu tarihi evlerin olduğu yeri öğrendim. Aşağı Hatip Bağı Mahallesi. Oraya doğru gidelim. Evet dostlar, burası aşağı Hatip Bağı Mahallesi. İnebolu'daki eski evlerin çoğunun bulunduğu yer burasıymış. Gördüğünüz gibi bakımsız evler ve restore edilmiş, hala kullanılan bakımlı evler bir arada. Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma şey geldi. Sanırım Nazım Hikmet'in de sanırım İnebolu diye bir şehri vardı. Bakın burası bakımsız görünen ama hala kullanılan bir ev. Betonarme yapıyla eski tahta yapılar iç içe. Orada oturan yok. Burada da oturan yok. Sanırım uzun bir sürede oturmayacaklar. Orada böyle. Sanırım birçok ev böyle eski yapıymış ama zamanında yıkanlar yıkmış işte. Şimdi biraz devlet izin vermiyor falan fistan. Ne yapsın adam abi bu eve? Mecbur yıkıp yeniden yapacak. Tamam. Ya çeşit değişik kanunlar var ya. Bir çivi bile çakamıyorsun. Saçma sapan şeyler var. Sanki burası şey de. Sanki her şeyimiz Avrupa'ya göre de. Allah çok ilginç. Adam 3-4 kişi vuruyor, dışarıda geziyor. Bu adam diyor ki evimi yapayım, yok diyor. Kanun var, yapamazsın. İlginç. Neyse sahile gidelim biz. Bir saatimiz var. Bir saatte sahilde takılırız. Oradan otogara gideriz. Yer buldum. Aynur ablanın yeri diye. Kendisi yapıyormuş şu baklavaları falan. Ben de merak ettim. Bir iki dilim alacağım bakalım. Nasıl bir yermiş. Nasılmış, tadı nasılmış. Fiyatları böyle. Bilginiz olsun. Aynur ablanın yeri. Burada bu caminin adı neydi? Hamidiye Camisi miydi? Burası mı? Şu arkada bir cami vardı ya. Küçük cami herhalde. Küçük cami. Hamidiye miydi? Neydi? Öyle ismini bilmiyorum. Dur bir dakika. Burada küçük cami deriz biz ona. Şimdi abla kaç yaşındayım dedi. 18 dedim. Şey yapıyor. Yalan mı ya? Kaç yaşında gösteriyor sizce? Bana göre 18 gösteriyorum. Ben ilgilendirmez. İyi gençettin. Teşekkür ederim. Hamidiye Camii'nin hemen arkasında kendisi yapıyor. Her şeyi elle yapıyor. Biz de bir şeyler aldık. Birazdan belki Kastamonu'da yeriz. Şu anda aç değilim. Dostlar, bura Hamidiye Camisi. Burada Aynur ablanın yeri. Mutlaka uğrayın. Çok tatlı bir teyze. Yani İnegöl'e gelirseniz, İnebolu'ya gelirseniz teyzeme mutlaka uğrayın. Yani çok böyle içten samimi birisi, öyle söyleyeyim. Yani her şey böyle, nasıl söyleyeyim, bazı şeyler esnaflıktır ya, böyle ürün satmak değil de hani bir şeyleri satmak değil de bazı şeyler esnaflıktır. Hakikaten o teyzede onu gördüm yani. Çok içten bir insan. Bence uğramalısınız. Bir tanışmalısınız. Bir çayını içmelisiniz yani. Tam böyle bir 100 yıllık esnaf gibi kendisi. Çok sevdim. Evet, şimdi manzaramıza bakın. Burası da bizim İnebolu sahili. Ne varmış biliyor musunuz? Bugün bedava balık ekmek varmış. Ben de gideceğim, yetişirsem alacağım, bakayım nasılmış. Evet. Şu kayıklar, ben dün size bahsetmiştim. Genelde İnebolu Cide tarafında üretiliyor. Burada üretiliyor mu bilmiyorum şu anda ama Cide'de üreten bir amca vardı. Bilginiz olsun. Sultan kayığı diyorlar bunlara. Normalde daha uzun oluyor bunlar. Bildiğim kadarıyla tabi. Evet.
Kurtuluş şehri olduğu için, Kurtuluş ilçesi olduğu için böyle de heykellerimiz var. Allah gani gani rahmet etsin. Onlar gerçekten bizim rahat etmemiz için çok büyük zahmetler çektiler. Çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Yani ceplerinden değil de ömürlerinden verdiler. Hatta ceplerinden de ömürlerinden de verdiler desek yalan olmaz. Biz şimdi karşıya geçelim. Şöyle İnebolu'yu sahilden bir çekeyim istedim. Gördüğünüz gibi yerleşim alanı sınırlı. Yani dağlar sahile bayağı yakın. Dolayısıyla yerleşim alanları sınırlı. Cide'de bu böyle değildi mesela. Şehir bayağı geriye kurulmuştu çünkü yerleşim alanı vardı. Ama İnebolu'da maalesef dağlar bayağı dağlar kıyıya bayağı yakın. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İnebolu'daki bu evler de Cide'de bu kadar fazla yoktu. Yani İnebolu'da çok fazla tarihi ev var. Safranbolu evlerine taş çıkarır ancak maalesef ki bakımsızlar. Bir de burayla ilgili bir şey okudum. Güneşin dik bir açıyla battığı dünyadaki iki yerden biriymiş gibi bir şeyler okumuştum. Aklımda öyle bir şey kalmış. İnebolular varsa veya coğrafyacı arkadaşlar varsa yorum yaparsa sevinirim. Evet, bura İnebolu'nun sahili. Evet, yine Cide ile kıyaslayacağım. Çünkü Cide'den geldim. Cide'nin sahili bayağı uzundu. 11 kilometre. Çok güzel, çok uzun bir sahili vardı. İnebolu'da sahil kısmı biraz gördüğüm kadarıyla az. Evet, İstiklal'in yolu İnebolu. Dünyada güneşin denizin tam üzerinden battığı iki yerden biriymiş. Gençler. Burada Oğuz Atay bildiğiniz gibi İnebolulu, bizim meşhur ünlü yazarımız Oğuz Atay. Şu Çılgın Türkler kitabı da yine İnebolu halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki insanüstü gayretinden bahsediyor. Çoğunuz okumuşsunuzdur zaten. Şu görüntü çok güzel. Güneş biraz daha yaparsa, batarsa buradan bir gün batımı manzarasıyla buraya veda edeceğiz. Şu anda yaklaşık 40 dakikam var. 40 dakikayı olabildiğince güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum açıkçası. Yalnız söyleyeyim. İnebolular kızmasın ama abi sahili gerçekten çok berbat. Yani bu kadar güzel bir ilçenin sahili bu kadar kötü olmamalıydı bence ya. Sahil çok kötü, çok bakımsız. Şu görüntü çok güzel. Gençler, şu evi görüyor musunuz? Ortadan çökmüş. Ortadan destek alamamış herhalde. Yani ben şu an net şekilde görebiliyorum ortadan çöktüğünü de. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yaklaşık 20 santim ortadan kaymış. Yani İnebolu'da bu tür çok fazla ev var. Şöyle söyleyeyim. Tarihi olarak İnebolu gerçekten tarihi bir yer. Şu tarihi evleri falan olsun. Çok güzel. Doğa güzelliği olarak kesinlikle Cide. Bir de yani buraya kimse sahip çıkmamış gibi, çok sahipsiz bir ilçe. Bu kadar doğal güzelliğin, bu kadar tarihi güzelliğin bulunduğu bir yer bence daha güzel korunmalıydı. Daha iyi yerlerde olmalıydı. Yani gözlemlediğim kadarıyla ve yerel halkla yaptığım konuşmalarda çıkardığım edinim, buranın önceki, şu anki değil, önceki belediye başkanlığının maalesef ki hiç çalışmadığı yönünde. Evet, çok fazla tarihi ev var ama dediğim gibi dağınık, birbirine yakın değil. Zaten öyle bir alanda pek fazla yok açıkçası. Yan yana yerleşim yapılacak bir alanda çok fazla yok. Şöyle Küre Dağları gördüğünüz, zaten boydan boya Küre Dağları Zonguldak'ı kaplıyor. Milli parklar. Milli park içerisinde zaten biliyorsunuz. Evet. 30 dakikamız var. Geziyoruz. İnebolu Belediyesi'nin burada tesisi varmış. Bakalım.
Hemen girelim tesise bakalım. Tamam, teşekkür ettim. Balığı buldum. Aynen. Merkezden söylediler balık var diye, yürüye yürüye buldum. İnebolu Belediyesi dağıtıyormuş. Teşekkür ettim. Afiyet olsun. Hoş Sağ olun. geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ettim. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balık buranın mı? Balık buranın mı? Afiyet olsun. Abi bura Karadeniz. Heh. Az Yani önce gördüğün kayıklar tuttu bunları. teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Afiyet olsun efendim. Ben balığımı aldım gençler. Şimdi gidip müsait bir yer bulup yiyeyim. Evet, şeyimizi de alalım. Helva alabilir miyiz? Afiyet olsun efendim. Teşekkür ettim. Buranın mı helva? Evet. İnebolu'nun. Tayin eğilim. Aynen. Suavi çalıyorlar. Vallahi çok şaşırdım. Suavi çalıyorlar abi, sıkıntı olmasın. Evet. Aldım gençler. Yaşasın. Şimdi gidip müsait bir yer bulup bunu yiyeyim ben. Vallahi suavi çalıyorlar abi. Çok ilginç. Yani her an tutuklanabilir. Uzaklaşalım buradan. Maalesef ülke öyle bir hale geldi işte. Dostlar, balığımı aldım, helvamı aldım, limonum var, ekmeğim var, suyum var, canlı müzik var. Daha ne olsun, İnebolu Belediyesi'ne teşekkürler. Bunları yiyip gideceğim. Zaten çok fazla bir vaktim kalmadı. Güneşin batışında umarım yetişiriz. 15-20 dakikamız var. Muhtemelen yetişiriz. Şimdi şu ileride kamp alanı var. Kamp kurmuşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Güneşin batışı. Bugün İnebolu Belediyesi burada yemek ve canlı müzik veriyor. Benim pek vaktim yok, o yüzden ayrılacağım. Şöyle göstereyim. Sakın çıkma patika yollara, o dağlara, kırlara, vazgeçin oflarya. Yine düşüyor her şey zamana. Biz düşürdük ve kirlendi. Şimdi söyler miyiz? Burada bir kurs açmışlar sanırım. Çok güzel işlemler yapılmış ama. Hakikaten tebrik etmek lazım. Çok güzel işler yapmışlar, baksanıza. Bunların hepsi el emeği. Şunu şeyde görmüştük, hatırlıyor musunuz? Bunu Amasra'da gördük, bunu Amasra'da. Hakikaten harika ama ya, baksanıza. Burada mükemmel bir işçilik var, onu söyleyeyim. Vallahi bu harika bir şey. İnanılmaz güzel bir şey. Fiyatları ne kadar acaba? Siz mi bakıyorsunuz? Siz mi bakıyorsunuz? Ne kadar güzelmiş bunlar ya. Harika. Ne kadar bu? Verirsin eşinize. Ah, olsaydı. Yok Olsaydı mu? almaz Eyvah. mıydı? Yanlış olsun herhalde. Bu ne kadar? 1 milyar. 1000 TL. Vallahi güzel. Şu Onlar da aynı. Sabah sabah 1000 TL. Orada. Fotoğrafı sıkıntı değil mi? Şu harikaymış ya. Alırız da. Şöyle göstereyim. Harika ya. Vallahi çok güzel. Ha. Ben şöyle şunları bir çekeyim. Size çok yakıştı o. Evet, bakın kaç para parası. Vallahi Aa, yazıyor. parası önemli değil. Size yakıştı, alın Şu ne bence. kadar görebiliyor musun? İsim yazıyor orada. Ulan para da harcayamıyoruz. Ey kader. Abi şu harika bir şeymiş ya. Oo. Tamamen el işçiliği. Gerçekten mükemmel bir şey. Ne kadar güzel işler yapmışlar ya. Hakikaten buranın kadınları çok maharetliymiş ya. Kolay gelsin abla. Şu şapkalar ne kadar? Gençler. Valla öğreniriz. Dışarıya çıktık. Ha. Üstünde yazmıyor mu? Yok.
Çok güzel işler var ama ya. Çok çok güzel şeyler. Şuna baksanıza ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Çok becerikliler. Yani birçok sergiye falan gittim ama bu kadar güzel ilk defa görüyorum. Harika. Bütün her şey harika. Baksanıza. Yani şunu 400 lira. Yani bir el işçiliği için çok değil abi o. Şunlara baksanıza abi, ne kadar güzel yapmışlar ya. Çok çok güzel. Şuna baksanıza ne kadar güzel. Var, bence pahalı değil. Ya şu şapka 300 lira Allah aşkına, bunun şeyi bile 300 yani, bu el örmesi yani ya. Vallahi çok güzel. Kolay gelsin. Şu küçük oyuncaklar 100 lira. Tam başlıyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz. Vallahi ben çok beğendim burayı. Özellikle şu çantalar var ya, çok harikaydı ya. Şunlara bakın. Ben şu çantaların yanına gideyim abi, dur. Böyle bir şey yok ya. Şuna, şu çantalara. Çok güzel. Annene getirirsen, ablana getir, kime getir, hediye getir. Vallahi doğru diyorsun. Yani. Doğru. Kredi kartı geçiyor mu? Yok. Geçmiyor. İBAN'a atabiliyor muyuz? Atarsın, ben atarsın. Ha, hocam, tamam. İbrahim atarsın. Anamıza alak bir tane. Şunu beğendim, şunu alalım. Pazarlık yapalım. Burası çok güzel ya. Gitmek istemiyor insan. Şu gün batımına baksanıza. Ne kadar güzel. Yok yok, gidiyorum, sağ olun. Hep birlikte şimdi. Güzel. Eğlence var burada ama bizim gitmemiz lazım. Şöyle son bir defa çekeyim. Dostlar, şimdi İnebolu otogarına geldim. Çok şükür yetiştim. 5 dakika kala. Her zamanki gibi geç kalıyordum. İnebolu'dan Kastamonu'na son araba metro. Metronun aracı gidiyor, bilginiz olsun, ama sistemden gözükmüyor. O konuda bilginiz olsun. Direkt burayı yazıhaneyi aramanız lazım ve kart geçmiyor, nakit alıyorlar. Numarası 0366 811 41 31. Son araba metronun İnebolu'dan Kastamonu'ya 8.45'te İnebolu'dan kalkıyor, bilginiz olsun. Bugün İnebolu'yu elimizden geldiğince gezmeye çalıştım. Aracım olmadığı için yine böyle tepelere falan gidemedim. Ama şehir merkezini vesaireni dolaştım. Yeterliydi bence. Dağlar çok kıyıya yakın. Dolayısıyla böyle bir yerleşim alanı yok. Dağınık bir yerleşim var. Hatta mesela şimdi bir ev göstereyim size. Bildiğiniz Karadeniz yani burası. Cide gibi değil. Evi görüyor musunuz? Ta nerede? Şu evlere bakın. Yani böyle bildiğiniz Giresun gibi bir yer burası. Ama Cide biraz daha değerli topluydu. Cide'nin sahili olsun, şehir merkezi olsun daha değerli topluydu İnebolu'ya göre. İnebolu nüfusu da daha az. İnebolu 20-30 yıl önce daha yüksek bir nüfusa sahipmiş. 30-40 bin nüfusu varmış. Şu anda yaklaşık 5-10 bin nüfusu var. Burada 1900'lü yıllarda işte savaşlardan önce Rumlar falan yaşıyormuş. İşte savaşlardan sonra mübadeleyle onlar gönderilmiş. Mübadele yapılmış. Hatta buraya 1970-80'e kadar, 90'a kadar da Rumlar gelip kendi ibadet yerlerini, kendi ailelerinin mezarlarını falan ziyaret ediyorlarmış ama duyduğum kadarıyla son yıllarda, son 20 yıldır artık gelen giden yokmuş. Evet, Cide, İnebolu böyle bir yerde. Sonuçta İstiklal madalyalı bir ilçe. Bence herkesin ziyaret edip görmesi gereken bir yer. Birkaç dezavantajı var. Bunlardan biri yol bence. Yolu özellikle Cide İnebolu arası çok virajlıydı. Hayatımın en kötü seyahatlerinden biriydi, yani inanılmaz kötüydü. Tavsiyem yanınıza mide koruyucu yani Metpamit gibi ilaçlar alın. Yola çıkmadan onu mutlaka atın bir yarım saat önce falan.
Bugün Kastamonu'ya gideceğiz nasip olursa. Yarın da Kastamonu'nu gezeceğiz. Ondan sonra tatilimiz bitecek. Umarım keyif alırsınız. Esenle kalın.